Çok yağmur yağıyor. Bu bitkilere ve toprağa iyi gelir mi? Çiftçi olan izleyiciler bitkileri için endişeli. Acaba bitkiler zarar görecek mi? Buğday, arpa vesaire ektik ama çürüme olur mu? Hastalık yapar mı? Çimlenecek mi yoksa çürüyecekler mi? Toprağı ve üretimi seven, meraklı olan izleyicilerimiz de bir şeyler yetiştirmesek bile bunun zararlı olacağını hissediyoruz diye bize aktardılar. Bunun gibi çok fazla soru aldık. Biz de bildiklerimizi aktarmak istiyoruz. İlerleyen zamanlarda gerekli uzmanlarla sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Yağmur bir lütuf değil mi? Hayat veren, gençleştiren bir şey. Düşündüğünüzde yağmur hayatın büyük planının sessiz kahramanıdır. Bitkilerin susadığı, çok ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Gelişmelerine ve büyümelerine katkıda bulunur. Fotosentez sürecini düşünün. Su olmadan dünyada yaşamın omurgasını oluşturan bu önemli süreç mümkün olmazdı. Yağmur suyu aynı zamanda besin maddelerinin toprakta çözünmesi ve dağıtımında da inanılmaz derecede önemlidir. Doğanın kendi dağıtım sistemi gibi temel besin maddelerinin toprağa eşit şekilde yayılmasını sağlayarak bitkilerin kolayca emebilmesini sağlar. Yağmur aynı zamanda organik maddenin parçalanmasına da yardımcı olarak zengin, verimli bir humus tabakasının oluşmasına katkıda bulunur. Bu toprağı zenginleştirir ve bitkilerin gelişip büyümesi için sağlıklı bir ortam sağlar. Gerçekten de yağmur bitkilerin büyümesinde ve gelişmesinde kritik bir rol oynuyor. Şunu hayal edin. Yağmur sağanak gibi yağıyor. Dünyayı çamurlu bir çorbaya çeviriyor. Günlerdir devam ediyor ve zemin iyice ıslanıyor. Bu çoğumuzun yaşadığı bir senaryo ve susayan bitkiler için bir nimet gibi görünse de gerçek bundan biraz uzak. Aşırı yağmur toprağın üst katmanının yıkanıp gittiği bir süreç olan toprak erozyonuna yol açabilir. Bu katman bitkilerin büyümesi için ihtiyaç duyduğu besinler ve organik maddeler açısından zengindir. Yıkandığında arkasında daha az verimli bir alt toprak bırakarak bitkilerin gelişmesini zorlaştırır. Su basması başka bir konu. Toprak suya o kadar doygun hale geldiğinde hava için yer kalmadığında meydana gelir. Görüyorsunuz, bitki kökleri suya olduğu kadar oksijene de ihtiyaç duyuyor. Toprak suyla dolduğunda kökler nefes alamaz ve kök boğulması olarak bilinen duruma yol açar. Ve bir de besin sızıntısı var. Bu aşırı yağmurun hayati önem taşıyan besin maddelerini topraktan süzüp köklerin erişebildiğinden daha derine çekmesi anlamına gelir. Sürekli boşalan bir bardaktan su içmeye benziyor bu. Bitki ihtiyaç duyduğu besinleri almakta zorlanır ve zamanla bitki zayıflar. Birçok mantar ve bakteri hastalığı nemli koşullarda gelişir ve çok fazla yağmur bu patojenlerin patlamasına yol açabilir. Bu hastalıklar bitkileri zayıflatabilir, hatta öldürebilir. Bu da toprak erozyonu, su birikintisi ve besin sızıntısının neden olduğu sorunlara katkıda bulunabilir. Aslında yağmur bitki büyümesi için hayati öneme sahip olsa da çok fazlası da azı da zararlı olabilir. Bu doğanın genellikle oldukça iyi koruduğu hassas bir dengedir. Ancak terazi bir yöne doğru çok fazla kaydığında sonuçlar yıkıcı olabiliyor. Açıkçası aşırı yağmur kuraklık kadar zararlı olabilir. Peki ya mevsimler? Yağmurun zamanlaması önemli mi? Gerçekten de öyle. Mevsimler bitkilerin yaşamında, toprağın sağlığında ve çiftçilerin geçiminde önemli bir rol oynar. Yağmur söz konusu olduğunda zamanlama çok önemlidir. Şunu düşünün. İlkbaharda toprak ısınır ve tohumlar uyku halini bozar. Bu mevsimde yağmur genellikle bir nimettir. Tohumların çimlenmesi ve genç bitkilerin büyümesi için çok ihtiyaç duyulan nemi sağlar. Ancak çok fazla yağmur toprağı sulandırabilir. Kökleri oksijenden mahrum bırakabilir ve potansiyel olarak tohumların çimlenmeden önce çürümesine neden olabilir. Daha sonra birçok bitki için hızlı bir büyüme dönemi olan yaz gelir. Suya ihtiyaçları var ama aynı zamanda güneş ışığına da ihtiyaçları var. Çok fazla yağmur, mantar enfeksiyonları gibi hastalıkların yayılması için mükemmel olan nemli bir ortam yaratabilir. Öte yandan düzenli duşlar çiftçilerin kavurucu sıcaklarda zorlu sulama işinden kurtarabilir. Olgunluk ve hasat mevsimi olan sonbaharın da zorlukları vardır. Aşırı yağmur toprağı ağır makineler için fazla ıslatabilir ve hasadı geciktirebilir. Ayrıca tarladaki mahsullerin çürümesine neden olan önemli kayıplara yol açabilir. Kış mevsimi soğuk sıcaklıklar
ve çoğunlukla yoğun yağış veya kar yağışı nedeniyle zemin çıplaksa toprak erozyonuna yol açabilir. Ancak bu aynı zamanda birçok bitkinin hareketsiz olduğu bir zamandır. Dolayısıyla yağmurun etkisi daha azdır. Farklı bitkilerin farklı su gereksinimleri vardır ve çeşitli meyvelerde yağmura benzersiz tepki verirler. Örneğin kışlık buğday iyi bir ıslanmayı severken domatesler daha sıcak ve nispeten kuru olan Akdeniz iklimini tercih eder. Çiftçilerin bakış açısına göre mevsimsel yağmurlar hem nimet hem de felaket olabilir. İyi zamanlanmış bir yağmur mahsulü kurtarabilir. Yanlış zamanlanmış bir selse tüm sezonundaki emeği mahvedebilir. Hava koşullarının öngörülemezliği ve dolayısıyla mevsimsel yağışlara bağımlılık, tarımla uğraşanların karşılaştığı birçok zorluktan biridir. Dolayısıyla yağmurun zamanlaması bir bitkinin hayatında ve bir çiftçinin geçiminde büyük bir fark yaratabilir. Yağmur birçok bitki için hoş bir ikramdır. Ancak yaz aylarında çok fazla yağmur yağması bahçede pek çok soruna neden olabilir. Arılar ve yerli tozlayıcılar gibi yiyecek arayan böcekler yağışlı dönemlerde polen ve nektar aramak için uzun mesafeler kat etmek zorundadır. Aşırı ıslak toprak bahçede günlük yürüyüşlerin keyfini çıkarma olanağını da sınırlayabilir ve ağır toprakta suyun boşalması birkaç gün sürebilir. Yağmuru durduramasak ve bahçeye yağmur geçirmez bir çadır kurmak pratik olmasa da çok fazla nemin bitki büyümesi üzerindeki etkisini en aza indirmek için uyarlanabilecek bazı önleyici tedbirler vardır.